İyi hissetmek için çaba harcadığım günlerden birinden merhaba. Saklamaya çalışsanız bile sizin de böyle günleriniz olduğunu biliyorum. Bununla başa çıkmak için kullandığım birkaç yöntem işte burada. En az 3 tanesini yaptığınız zaman daha iyi hissedeceğinize ise eminim. Bu arada siz de benimle yöntemlerinizi paylaşacak kadar cömert davranıp yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Üzülme anın yoksa böyle daha gel gitti mi? Ama hiç depresif bir anın yokmuş gibi duruyor. Saçmalama, tabii ki de var. Ben onun adını çıkarıyorum. Yani diyorum ki sana şey, niye kapımı kimse açmıyor değil mi? Bunun cevabını buldun mu bu arada? Bunun cevabı bence kısmet. Evet, bunun cevap olarak. Çünkü hakikaten kısmet. Yani karşılaşmalar... Son günlerde saçımı kuruturken elimle böyle yapıyorum ve uzun süre bu şekilde kalıyor. Hafif kuruttuktan sonra bunu yapıyorum. Sonrasında da güzel bir sonuç elde ediyorum gerçekten. Isısız bir şekilde saçımı şekillendirebildiğim için çok memnunum. Bu arada bunu ben içe kıvırıyorum çünkü şu anki saç kesimimle bence daha çok gidiyor. Bugün bir maske yapacağım. Bu maske bana geleli bayağı oldu. Betül hediye olarak göndermişti bana. Ve bugün yapmak istiyorum. Duştan sonra baktım gerçekten cildim yani nemini bayağı bir kaybetmiş. Bayağı nemli görünüyor gerçekten. O kadar ıslak ve içinde de şu an var. Onu da birazdan alacağım ve yüzüme ek yapabilirim diye düşünüyorum. Bu tekli maskelerin kurumuyor olması çok güzel bir şey. Geçenlerde çoklu maskelerden alayım dedim. Yorumları okudum. Birçok kişi şey demiş hani hafif böyle kuruluk oluyor sonradan diye. Çünkü paketi bir kere açıyorsunuz sonuç olarak ve tabii ki kuruluk yapabiliyor. İşte böyle kocaman yalnız. Bu arada Alman maskesi daha önce kullanmamıştım. İlk olacak. Bana kalırsa 2 maskelik içerik kullanmışlar. Hatta belki 3 de olabilir şu içindekiyle birlikte. Boynuma da biraz o yüzden sürmek istiyorum. Çok iyi hissettirdi şu anda, kadifemsi bir şey. Bu maskenin içerisinde niasinamid varmış arkadaşlar. Kolajen, B3 var. Yani B3 vitamini var. B3 pardon, bir türlü Türkçesini söyleyemedim. Bunun bile bence 15 dakika sonra emileceğini düşünmüyorum ben. Yani bence en az yarım saat tutarım bunu. Sonra da saçlarım da hazır olur. Makyaj yapacağım ve dışarı çıkacağız. Bugün, bu arada fazlasını böyle ellerime de süreyim. Bugün burada Pace var. Daha önce size birçok kez videosunu çektiğim için galiba çekmem diye düşünüyorum ama Pace ile festival birleştirilmiş. O yüzden muhtemelen festival kısmını çekebilirim diye düşündüm. Arkadaşlarımızdan bir tanesi muz kostümü giyeceğini söyledi. Biz bir kostüm giymeyeceğiz bu arada. Genelde şu an küçük çocuklar ya da işte önceden ayarlanmış böyle gruplar var. Dans gösterileri falan yapıyorlar. Onlar genelde giyiyor. Normal halkın çok giydiği bir alan değil burası. O yüzden giymeyeceğiz ama seneye giyelim diye konuştuk. Her sene böyle konuşuyoruz, sonra yapmıyoruz biliyorum ama eğer yaparsak seneye
Mutlaka size çekeceğim. Hatta şimdiden ne kostümü giymek istediğimi de biliyorum. Neyse bugün işte arkadaşımız muz kostümü giyecek. Çok merak ediyorum. Neye benzedi, nasıl görünecek falan diye. Biraz eğlenmek istiyorum. Çok üst üste stresli günler ve aslında özel bir şey olmadı ama sıkıldım böyle. Hani tahammül limitim çok düştü galiba. Bu olabilir aynen. O yüzden böyle bir güne ihtiyacım vardı uzun bir zamandan beri ve kendimi iyi hissetmek için bahaneler arıyorum. Gerçekten mutluluk bazen sizin istemenizle alakalı olabiliyor ya da işte daha iyi hissedebilmek diyeyim. Aşırı bir mutluluk değil belki ama iyi hissedebilmek için zorlayarak kendimi iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Çabalıyorum yani. Ecco questo qua si regge il lungo. Papà che fa freddo, dove sta la caldaia? A stanchi? Sta po' terrazza, papà, ja. Fantastico. Dire a mio figlio di andare a fare in culo in norvegese, eh? En sona yazdığım bir madde vardı. Aklına habersiz misafir gibi birden gelen kötü düşüncelere izin vermemek. Bu belki de en zoru ve gün içerisinde bunu yapılabilecek bir şeymiş gibi listelemek biraz kulağa saçma geliyor olabilir. Ama mutlaka aklımızın bir köşesinde dönen ve birden gelen bu düşüncelerin farkına varıp ya ben ne yapıyorum diyebileceğimizi düşündüğüm için listeye ekledim aslında. Çünkü düşündüğümüz birçok şeyi kendimiz kontrol edemiyoruz. Kendimizi tam olarak onu düşünürken ve bu olayların ortasında buluyoruz. Aslında beynimiz kendimizden habersiz işler karıştırıyor ve galiba biz onu kontrol edemiyoruz. Bunu yapabilmek için bu maddeyi buraya yazmak farkındalığı artırır diye düşündüm. Kendim gerçekten bunu yapıyorum ve uzun zamandan beri yaptığım için artık kendimi istemediğim şeyleri düşünürken bulduğum yüzde oranı bayağı bir düşmeye başladı. O yüzden size de öneriyorum. Videonun burasında çok önceden kaydetmiş olduğum restoranda bir şeyler yerkenki kısmı ekleyeceğim. Bu bizim geç kalmış sevgililer günü yemeğimizdi. Bazen her şey vaktinde olmayabiliyor. Trip atmaktansa ne olacak ya daha sonra yeriz demiştim ve biz tam olarak ondan bir hafta sonra böyle bir yemeğe çıkmıştık. Gerçekten eğlenceliydi. Gerçekten güzeldi. Aslında bence işin formülü şu. Her an kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ama daha önce kendinizi iyi hissettiğiniz anlar olmuştur. İşte ben o anları aklıma getirmeye çalışıyorum gri bulutlara tekrar güneş açtırabilmek için. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Her günün böyle olmayacak tabii ki ama ileride de böyle günler olmasını istiyorsam gri bulutlara bay bay.